Merhaba ve umarım iyisindir. Bugünkü anlatımızın adı Alarmın Sesi. Kerem alarmı kapattı. 6.30. Her gün 6.30. Telefon titredi. Ses çıktı. Kerem uzandı ve kapattı. Otomatik, gözleri açılmadan bile yapabildiği bir hareket ve sonra her sabah olduğu gibi birkaç saniye geçti. O birkaç saniye artık korkutucu geliyordu. Çünkü o saniyeler içinde henüz güne girmeden beyni bir soru soruyordu. Kelimelerle değil, daha ham, daha derin, neredeyse bedensel bir soru. Neden kalkmalıyım? Cevap aramıyordu. Cevabı biliyordu. İş var, toplantı var, hayat devam ediyor. Bunlar gerçek cevaplar. Ama doğru cevaplar değildi. Kalktı. Çünkü kalkılıyor. Çünkü herkes kalkıyor. Çünkü alarm çalıyor. Başka bir neden yoktu. Kerem 42 yaşında, bir lojistik firmasında operasyon müdürü. Boşanmış, 2 yıl oldu. Çocukları yok, annesini kaybetmiş geçen yıl. Babası başka şehirde, araları iyi ama uzak, hayatı dağılmış değil. Bu önemli. Dramatik bir çöküş yok. İş gidiyor, orta hızda, sorunsuz gidiyor. Daire temiz. Beslenme makul. Uyku düzeni bozuk ama tolere edilebilir. Hayat devam ediyor. Sadece devam ediyor. Ve bu sadece kelimesi, bu küçük sessiz ağır kelime, Kerem'in her sabahının içinde oturuyor. Devam etmek yeterli değil ama neden yeterli olmadığını bilmiyor. Psikolog önermişlerdi. Birkaç kişi farklı zamanlarda. Biriyle konuşsan iyi olur demişlerdi. Kerem gitmişti. 2 kez. İyi bir insandı terapist. Dinliyordu. Soruyordu. Boşanmayı konuştular. Annesini konuştular. Yalnızlığı konuştular. Bunlar gerçek konulardı. Önemliydi. Ama Kerem bir şey hissetti o seanslarda. Anlatılanlar doğruydu ama tam değildi. Sanki acının kaynağı değil, acının yüzeyi konuşuluyordu. Ve asıl şey, o altta yatan, kelimesi olmayan şey, söylenmemişti. 3. seansa gitmedi. Meşguldüm, dedi kendine. Frankl Auschwitz'ten sağ döndükten sonra bir şey yazdı. Gözlemlediği şeyi yazdı. En zor koşullarda, ölümün her gün kapıda beklediği yerde, bazı insanlar içsel olarak ayakta kalıyordu. Bedenler zayıflıyordu ama bir şey kırılmıyordu. Ve Frankl bunun nedenini anlamaya çalıştı. Bulduğu cevap şuydu: onların beklediği bir şey vardı. Birinin, bir şeyin, bir anın, eşini görmek, yarım kalan bir kitabı bitirmek, bir çocuğun büyüdüğünü görmek. Küçük, kişisel, başkasına belki önemsiz görünen şeyler. Ama o insanlar için, o özel insanlar için, sabah gözlerini açmak için yeterliydi. Ve Frankl şunu gördü: anlam bir fikir değil. Anlam bir çekim gücü. Sabah seni yataktan çeken şey. Kerem'in yataktan onu çeken bir şeyi kalmamıştı. Alarm çekiyordu onu. Alarm değil, hayat çekmiyordu. Boşanma nasıl olmuştu? Kerem bunu düşünüyor bazen. Kavga yüzünden değildi. Aldatma yüzünden değildi. Büyük bir kriz yüzünden değildi. Daha sessiz bir şey yüzünden olmuştu. Artık bağlanmıyoruz demişti eşi. Aynı evin içinde 2 ayrı hayat yaşıyoruz. Kerem itiraz etmemişti. Çünkü haklıydı. Ama şimdi, 2 yıl sonra, şunu düşünüyor. O kopukluk evlilikten önce mi başlamıştı? Evlilik mi kopuklaşmıştı, yoksa Kerem mi zaten kopuktu? Bu soru rahatsız edici. Çünkü cevabı biliyor. Kerem uzun süredir bir şeylerden kopuktu. Sadece eşinden değil, arkadaşlarından, işinden, kendinden. Bir şeylere dokunuyor ama hissetmiyordu. Katılıyor ama orada olmuyordu. Gülüyor ama sevinmiyordu. Frankl buna egzistansiyel boşluk derdi. Anlam yoksunluğunun yarattığı iç çöküntü. Ve şunu söylerdi: bu his depresyondan farklı. Depresyonda acı var. Bu halde acı bile yok. Sadece düzlük, sonsuz, tepesiz, vadisiz bir düzlük. Kerem o düzlükte yaşıyordu. Uzun süredir yaşıyordu. Bir şey oldu. Küçük, sıradan. Kerem komşusunun köpeğiyle karşılaştı. Asansörde. Yaşlı bir köpek, büyük, yavaş, bembeyaz saçlı. Komşu içeride unuttuğu bir şey için geri döndü. Kerem ve köpek yalnız kaldılar. Köpek Kerem'e baktı. O yorgun, derin, yaşlı hayvan gözleriyle baktı. Kerem eğildi, başını okşadı. Ve bir şey oldu. Çok küçük bir şey.
Ama oldu. Köpeğin sıcaklığı eline geçti. O an, sadece o an, Kerem tam oradaydı. Başka bir yerde değildi. Toplantıyı düşünmüyordu. Geçmişi düşünmüyordu. Sadece o yaşlı köpek, o sıcaklık, o bakış. Komşu döndü. Asansör açıldı. Gittiler. Kerem dairesine girdi ve durdu. O his, o birkaç saniyelik, anlamsız, köpeği okşarken gelen his, ne zamandan beri olmamıştı. Frankl anlam üç kaynaktan geliyor dedi, yarattığın şeyden. Deneyimden, güzelliği, sevgiyi, bağlantıyı yaşamaktan ve acıya verdiğin yanıttan. Kerem'in hayatına bak. Birinci var mı? Teknik olarak var. İş yapıyor. Ama o iş, o operasyonlar, o lojistik, o tablolar herhangi bir büyük nedene bağlı değil. Sadece yapılıyor. Çünkü yapılması gerekiyor. İkinci var mı? Deneyim, güzellik, bağlantı. Köpeği okşadığı andaki his. İşte o ikinci kaynaktı. Küçücük, sıradan bir an. Ama içinde bir şey vardı. Gerçek bir şey. Kerem'i o ana çekip götüren, şu an tam burada ol diyen bir şey. Ve Frankl şunu söylerdi. Anlam büyük olmak zorunda değil. Anlam küçük de olabilir. Bir çocuğun gülüşü, bir müzik parçası, bir arkadaşın sesi, bir yaşlı köpeğin sıcaklığı. Önemli olan büyüklük değil, gerçeklik. O an gerçekti. Kerem o gece uyumadan önce bir şey düşündü. Yıllarca ne için sabah kalktığını düşündü. Geriye gitti. Üniversite yıllarına. O zamanlar bir şey vardı. Net değildi ama vardı. Belirsiz ama gerçek bir enerji. Nereye gideceğim sorusu bile heyecan taşıyordu çünkü cevap bilinmiyordu. Bilinmemek korkunç değil, heyecanlıydı. Sonra hayat şekillendi, kariyer şekillendi. İlişki geldi, rutin oluştu. Ve rutin içinde yavaş yavaş, fark edilmeden o belirsiz enerji söndü. Büyüdüm dedi kendine o yıllarda. Ama şimdi düşünüyor. Büyümek mi o? Yoksa küçülmek mi? Franklin dediği şu, İnsan anlam arayan tek varlık. Bu arayış durduğunda, tatmin edildiği için değil, vazgeçildiği için durduğunda, insan içten küçülmeye başlıyor. Fiziksel olarak devam ediyor ama varoluşsal olarak küçülüyor. Kerem küçülmüştü. Fark etmeden, sessizce, yavaş yavaş küçülmüştü. Ertesi sabah alarm çaldı. 6:30. Her zamanki gibi. Kerem uzandı, kapattı ve o birkaç saniye geldi. O neden kalkmalıyım anı. Ama bu sefer çok küçük, çok kısık ama gerçek bir şey geldi. Dün o köpeği düşündü. O sıcaklığı, o anı. Ve aklına geldi, bugün öğle arası dışarı çıkabilirdi. Parkta yürüyebilirdi. Belki bir şeylere bakabilirdi, gerçekten bakabilirdi. Ekrana değil, insanlara, ağaçlara, gökyüzüne. Büyük bir plan değildi. Varoluşsal bir çözüm değildi. Sadece küçük bir şeydi. Bugün için küçük bir şey. Ama yeterliydi. O sabah, o an yeterliydi. Kalktı. Frankl'ın en önemli gözlemlerinden biri şu. İnsan anlam bulamadığında iki şey yapıyor. Birincisi, doldurmaya çalışıyor. Aktivite, gürültü, meşguliyet. Dolu olursam boşluğu görmem mantığı. Bu geçici işe yarıyor. Ama boşluk kalıyor. Çünkü doldurmayla anlam aynı şey değil. İkincisi, vazgeçiyor. Sadece devam ediyor. Alarm çalıyor, kalkılıyor, günler geçiyor. Böyle olacak deniliyor. Ve bu vazgeçiş, bu sessiz, dramatik olmayan vazgeçiş, en tehlikeli olanı. Çünkü dışarıdan görünmüyor. İnsan iyi görünüyor, normal görünüyor. Ama içeride bir şey söndü. Kerem ikincisini yapıyordu. Yıllardır yapıyordu. Ve fark etmemişti. Çünkü hayat devam ediyordu. Alarm çalıyordu, kalkılıyordu, devam ediliyordu. Durmak için bir neden yoktu. Düşünmek için bir tetikleyici yoktu. Yaşlı bir köpek tetiklemişti. O öğle vakti Kerem parkta yürüdü. Telefonu çantasında bıraktı. Bu alışılmadık bir şeydi. Her öğle arası telefona bakıyordu. Haber, sosyal medya, e-posta, sürekli bir gürültü. Ama bugün bıraktı. Yürüdü, baktı, gerçekten baktı. Bir anne çocuğuyla oturuyordu bankta. Çocuk bir karıncayı takip ediyordu yerde. Tam konsantrasyonla. Başka hiçbir şey yokmuş gibi. O konsantrasyon.
O tam orada olma hali. Kerem durdu, izledi ve bir şey hissetti. Adını hemen koyamadı ama his gerçekti. Sanki uzun süredir donmuş bir şey, çok içeride, çok derinlerde bir şey kıpırdadı. Frankl buna anlamanı derdi belki. Büyük bir kavrayış değil. Sadece bir an, bir bağlantı anı. Hayatın içinde gerçekten var olmanın anı. Kerem o parkta o annesiyle çocuğu izlerken gerçekten vardı. Akşam eve döndü. Ertesi sabah alarm çalacaktı. 6:30, her zamanki gibi. Ama Kerem bir şey yaptı. Küçük, belki saçma görünen bir şey. Bir kağıt aldı. Tek bir cümle yazdı. Yarın sabah parkta kahve içeceğim. Bu kadar. Plan bu kadar büyüktü. Yarın sabah parkta kahve. Dışarıda, insanlar arasında ekrana değil çevreye bakarak, kağıdı telefona yapıştırdı. Yattı. Sabah uyanmak için büyük bir nedene ihtiyaç yok. Bu Frankl'ın öğrettiklerinden en sessiz ama en güçlü olanı. İnsanlar anlam deyince büyük şeyler düşünüyor. Misyon, amaç, miras bırakmak, dünyayı değiştirmek. Ve bunlar gerçek olabilir. Bazı insanlar için bu büyük şeyler gerçekten anlamın kaynağı. Ama Frankl şunu da söylüyor. Hayatta kalmak için bazen küçük bir şey yeterli. Gerçek, somut, bu benim için önemli diyen küçük bir şey. Bir insan, bir hayvan, bir alışkanlık, bir merak, bir pencereden giren sabah güneşi. Anlam büyüklüğüyle ölçülmüyor. Gerçekliğiyle ölçülüyor. Kerem sabah alarmı kapattığında, o birkaç saniye yine geldi. Neden kalkmalıyım? Ama bu sefer cevap vardı. Küçük, mütevazı, belki başkasına gülünç gelecek bir cevap. Parkta kahve içeceğim. Kalktı. Bir hafta sonra parkta kahve içmek rutine dönmüştü. 2 hafta sonra o rutinin içine başka küçük şeyler girmişti. Komşunun köpeğini gördüğünde durup okşamak. Eski bir arkadaşı aramak, uzun zamandır aramadığı, arayacağını söyleyip ertelediği biri. Akşamları telefonu erken bırakıp kitap açmak, okumak için değil, sadece açmak. Birkaç sayfa bakmak. Büyük değişimler değildi bunlar. Varoluşsal bir dönüşüm değildi. Ama Kerem her sabah alarmı kapattığında, o birkaç saniyede artık tamamen boş kalmıyordu. Küçük bir şey bekliyordu. Ve beklenen bir şeyin varlığı, bazen yeterince büyük bir neden,